Ferdi Bey, Selam abi, çok pardon, çok özür dilerim. estağfurullah, estağfurullah Nasılsın Ferdi. abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ne yapayım abi, vallahi uğraşıyoruz, yorgunuz. Biraz dinlendim bugün ilk defa. Dinlen, dinlen. Çünkü uykusuz kaldın, çok uykusuz kaldın. Allah korusun. Uyku çok önemli. Uykus, Aynen öyle. uykusuzluk her türlü hastalığı getirir Ferdi Bey. Ben kendimden biliyorum. Çok çalıştığım, gecelerce çalıştığım, bundan 10 sene evvel böyle bir aynı senin gibi sabahlara kadar çalıştığım bir Hı günlerde, hı. peş peşe uykusuz kaldığım günlerde kalp krizi geçirmiştim. Hı. Uykusuzluk çok çok önemli. Allah'tan Aynen. hafif bir şeydi. Dün Yalova'ya gittin. Anlatsana lütfen neler oldu? Polise ifade verdin. Oradan başlayalım Abi istersen. dün polise gittim. İki başkomiser, bir emniyet müdürü. Allah razı olsun, ilgilendiler. Onlar mı çağırdılar seni? Evet, onlar çağırdılar. Ne dediler? Savcının ifadesini alın bu arkadaşın dediğini söylediler. Ben de gittim, ifademi verdim. Anlatsana bize. Şimdi şöyle abi, dün mesela bir şey daha öğrendik. Güllü Hanım'ın kızı, daha doğrusu biliyordum ama savcılığa intikal ettiğini bilmiyordum. Karakola ifade alındığını bilmiyordum. Güllü Hanım'ın kızı, Güllü Hanım'ın düştüğü camdan daha önce intihar girişiminde bulunmuş. Yani orada daha önce bir intihar girişimi daha olmuş o camda. Şimdi Evet. burada beni düşündürüyor, aynı camda sen de intihar etmeyi düşünmüşsün. Zaten biz senden de şüpheleniyoruz. Demek ki o camdan birinin düşme ihtimali olduğunu düşünüyorsun. Burada beni düşündürüyorsun, beni şüphelendiriyorsun. Ee, Evet. Benim Polis mi iddialarda söyledi? bulunmamı sen sağlıyorsun. Evet. Polisten mi öğrendin intihar? Yok, ben başka yerden öğrendim. Zaten savcılığa intikal etmiş olayını. Şunu hatırlatacağım sana. Benimle yaptığın ikinci yayındı zannedersen. Mahallenin bakkalından bahseden sendin, değil mi? Evet, mahallenin bakkalı da yine bu kızı ve ailesini ve şeyi tanıyor. O da kızının %100 onun öldürdüğünü düşünen ifadeleri beyan ediyor. Öyle olduğunu düşünüyor. Ve Yani mahallenin bakkalının da aynı söylemi vardı. Ee, Güllü'nün kızı iki kez o pencereden intihara teşebbüs etmişti. evet, ama ben dün gittim, resmi kayıtlara geçen bir tane Evet, konuşması var. Şeyi evet. var, evrakı var. Daha önce intihar girişiminde bulunduğu için karakolda ifadesi alınmış, savcılığa gitmiş. Şimdi şöyle, e, biz ben çok fazla şüpheleniyorum. Çiğdem Hanım şu an etrafındaki herkese şunu söylüyor. Herkese arıyor, şunu söylüyor. İşte mekan sahiplerini, menajerleri. Arayın kanalları, Ece Erken'i arayın, işte Arto'yu arayın, o Ahmet'i arayın, Mehmet'i arayın. Deyin ki Çiğdem'le Güllü'nün arası çok iyiydi. Neden böyle bir şey yapsın ki? Yani Asistan evet, Deniz takma isimli Çiğdem. evet. Ya sen neden hani böyle bir şey yapıyorsun ki mesela? Neden insanlara kanalları arattırıyorsun? Mesela ben kanalları birilerini arattırıp arayın da işte Çiğdem yapmıştır deyin demiyorum. Eğer ki etrafında, mesela bugün etrafından bir kişi daha bana yazdı. Çiğdem'in sürekli Güllü Hanım'ı dövmek istediğini söylüyor. Ama Allah adam Allah. korkuyor. Şahit olmaya herkes korkuyor. Yani cinayet dosyası olduğu için mi bilmiyorum. Herkes korkuyor ama mutlaka bakın, bugün bir kadın konuştu, gördünüz mü? Hayır görmedim. Ne dedi? Şöyle, kadın diyor ki evden iki erkek daha vardı. Yavrum diyor, 80 70-80 yaşında bir kadın. Ama diyor herkes korkuyor, kimse konuşmuyor ki diyor. Orada mı oturuyormuş kadın? Komşuları mı kadın? Komşular, evet, aynı binadan, konuşmayı da yarıda kesiyorlar. Sonra yine dün bir televizyon kanalı dedi ki dün evlerin önüne gittik, zillerine bastık vesaire. Ama dedi tam konuşacaklardı. Çiğdem Hanım gelip konuşmalarına engel oldu. Kızına da oğluna da kızdı ve içeri aldı hepsini dedi. Öyle mi? Evet, Televizyoncular engellemiş yani bu Çiğdem. engellemiş bir kanalımızı. Asistan Çiğdem Deniz. O ne karışıyor ki onların hayatlarına artık yani. Zaten Güllü onu kovmuştu. Evet, evet, ama işte dediğim gibi 8-10 yıllık bir beraberlik var aralarında. Mesela o dönemler küçükken tanımıştır insanları. Şimdi büyümüşler, ona saygı duyuyor olabilirler. Çekiniyor olabilirler. Birbirlerinin sırrını biliyor olabilirler. Ben gidersem sen de gidersin diyor olabilirler. Allah Allah. Yani onun Enteresan için ya. Enteresan. Peki karşı taraftan sana hala bir telefon gelmedi mi? Güllü'nün çocuklarından, yakınlarından. yok, yok, ben zaten gelmemesi için konuşmalar yapıyorum. Bana karşıdan telefon gelirse kızarım, bozarım. Onun için ben eee, şundan yanayım. Yani ben, eğer bir katil varsa bulunmasını istiyorum. Tabii ki yoksa bir şey yok ama bir katil varsa bulunmasını istiyorum ki yıllar sonra Güllü ablayı yad ettiğimizde, aklımıza geldiğinde
Biz elimizden geleni yapmıştık ama eceliyle ölmüştü diyebilelim. Ee, Eğer ki konuşmazsak, biz konuşmazsak, siz konuşmazsanız bu konular e, olmaz. Onun için bastırdım biraz işin açıkçası. Zaten emniyet müdürü bana çok sözlü olarak söz verdi. 4 gündür evine gitmiyordu adam. Dedi ki daha çok ilgileneceğim. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Daha da irdeleyeceğiz. Allah'ın izniyle eğer ki bir cinayet varsa bulacaklar. Gittiğin yer Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün Cinayet Büro Amirliği mi yoksa Hayır. nedir? Yalova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Yalova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hangi birimi olduğunu biliyor musun? Büyük bir ihtimal asayiş birimidir ya da Asayiş birimi. karakolda olabilir. Çünkü Ha, sivildi polisler. Ama anladım. karakolda da üniformalı polis yoktu. Onun için asayiş olabilir. Asayiş olabilir. Yani cinayet masa filan üzerine almamış bu konuyu Yok, özellikle. zaten ifadeyi karakol alır ya. Ya savcı alacak ya karakol. Evet. Aha, onun için şimdi Peki şöyle abi. Hı. bir şey daha soracağım lütfen. Şimdi sen bu konuyla bir aile bireyi gibi, bir aile bireyinden bile çok daha fazla ilgileniyorsun ve Güllü adına, savcıdan sonra savcı kamuoyu adına bu konuyu soruşturur. Katil varsa arar, nasıl öldüğünü araştırıyor şu Hı anda. hı. Savcıdan sonra sen şu anda bu işin bayrağını eline aldın. Hı Senden hı. başka yok mu Ferdicim? Bu Abi, kızın bir kuzeni, ölen rahmetlinin ablası, kardeşi, benim Güllüm, benim kardeşim neden öldü, kuzenim neden öldü, kanı yerde kalmasın, cinayettir. Böyle bir insan yok mu? işte Seni zaten arayan böyle oldu bir mu? şimdi şöyle Akraba. söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada eğer bir akrabası olsaydı zaten konuyu bu kadar takip etmeye çalışan, katili bulmaya çalışan ya da şüpheli şeyleri soruşturan bir baba, bir koca, bir anne olsaydı ben zaten burada bu konumda olmazdım. Bana ne derdim? Ailesi var. Ben ibadet eder, dua ederdim elimden geldiği kadar. Ama ilgilenen biri olmadığını gördüm. Olayın içinde olan 3-5 tane dostum da direkt televizyoncuları şunu söylüyorlar. Konuyu kapatın. Bu bir düşme olayıdır. Konu kapanmıştır. Lütfen uzatmayın. Şimdi ben burada dediğim gibi üzüldüm. Şu anda da televizyon kanalında insanlar Çiğdem'i aklamaya çalışıyor. Tanıdıkları işte bir mekancı olsun, bir Ahmet, bir Mehmet. Ee, Yani mesela menajeri var bir adam. Dün çıkmış Çiğdem'i aklamaya çalışıyor. Çünkü Çiğdem de onu tehdit etmiş. Ben de senin bir şeyini patlatırım diye. Öyle mi? Yani ben biliyorum, şimdi ben konuşmak istemiyorum ama konuşursam da benim korkum yok. Hepsini birden patlatacağım. Yani menajerine söylüyorum. Elini vicdan Evet. sıkıntı yaşadılar. Sen çıkmışsın oraya, araları çok iyiydi diye şey söylüyorsun. Şu an menajerlik yapıyorsun. 15 yıl önce de başka bir şeyin menajerliğinden operasyon almıştın. Eğer ki sen böyle yaparsan abi ben de seni daha nelerini söylerim. Bilgin olsun. Yani çıkıyorsunuz televizyon kanallarına, kesinlikle düşmüştür diyorsunuz. Nereden biliyorsunuz kesinlikle düştüğünü arkadaşlar? Kesinlikle düştüğünü nereden biliyorsunuz? Ben mesela kesinlikle düşmüştür ya da düşmemiştir demiyorum. Eğer ki, bir daha söylüyorum, ben böyle düşünüyorum, iddia ediyorum. Eğer ki Güllü abla düştüyse, gerçekten polisimiz bunu yaparsa, düştüğünü söylerse, ben giderim çocuklarından izin verirlerse ellerini öperim. Af dilerim, hakkınızı helal edin derim. Güllü ablanın başına da giderim. Abla ben senin için çok uğraştım ama sen ecelinle düşmüşsün. Hakkını helal et derim. Dua okuturum. Bir de gelir burada yemek verir. Dua okuturum. Bu konuyu da halk da düştüğünü öğrenir. Derler ki Güllü abla düştü, öldü. Ama hiçbirimizin içinde en azından bir şaibe kalmamış olur. Benim amacım, bir daha söyleyeceğim, bir şeyler değil arkadaşlar. Eğer ki benim amacım şöhret olmak olsaydı sabahtan beri 8-10 tane televizyon kanalına giderdim. Bilal abiye bağlandım. Tam tersi, televizyon kanallarının bazılarına gitmiyorum diye bir de küsüp arkamdan yayın yapıyorlar. Kötü yayın yapıyorlar. Yaptıklarını zannediyorlar ama halk onları linç ediyor. Çünkü bir katili savunuyormuş, parayla satılmış gibi duruyor bazı insanlar. Evet. Yani bazı televizyon kanallarında işte yorumcular var. Yorumcular oradan aylar sıyrılıp beni bastırmaya çalışıyor kendince ama orada da linç yiyorlar. Dediğim gibi ben neyse onu konuşuyorum. Evet. Eğer ki bir katil varsa bulunmasını istiyorum. Eğer Allah ki bir razı olsun senden. Şunu başka bir söyleyeceğim. Pardon, sözünü kesiyorum ama herkes çok merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Karakolda ne oldu? Karakolda dün
Biraz oradan konuşalım. Sonra yine Vallahi karakolda konuyu... polisler çok ilgiliydi işin Evet, açıkçası. Emniyet müdürü daha da ilgiliydi. Yani evet. koca bir ilçe emniyet müdürü neredeyse bir polis memuru kadar ifadenin içinde oldu. Her şeyi sordu. Öyle Tek mi? tek 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 iki başkomiser bir emniyet müdürü ellerinde kalem tek tek notlar aldılar. Öyle mi? Evet yani gayet ben şey dediler. Güllü'yü anneniz farz edin. Öyle bu dosyaya bakın. Zaten öyle düşünüyor ve öyle devam edeceğiz. Yüksekten düşme olduğunu düşünüyoruz. Eğer konu şu anda bu dediler ama bu saat itibariyle daha da yoğunlaşacağız dediler. Çünkü ben bir sürü yakınlarının mesajlarını gösterdim. Koydum, evraklara koydum. Ee, yani birileri konuşursa aslında çok güzel olur. Yani Evet. Arto acıklaştı yazanlar var. Arto abiyi severim ama Arto abi bugün bana biraz sallamış herhalde. Çünkü 3 gündür konuk çağırıyor. Bağlanamadık. Ondan sallamış olabilir. Evet. Arto abi ben konuşmayayım abi. Konuşursam ben de konuşurum. Yani hiç kimse benimle konuşmasın. Çünkü ben dünkü çocuk değilim. Ee, lütfen film yapmayalım. Ben ne geliyorsa elimden cenaze için yapıyorum. Artu Evet. abi ben seni 10 yıldır tanırım. Hiçbir gün televizyon kanalına konuk al beni dedim mi? Sana bir gün bir ünlü arkadaşını bizim dükkana getir dedim mi? Bana senden talepte bulunduğum hiçbir şey oldu mu? Ticaret konuştuysak ticaret konuştuk. Sana hiçbir gün beni televizyona bir gün bir şeyle alakalı al da ben bir meşhur olayım dedim mi? Öyle bir talebim var mı? Benim hiç kimseden hiçbir talebim yok abi. Benim meşhur olmaya da ihtiyacım yok. Ben zaten meşhurum bu arada. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Tek istediğim şey bir katil var. Evet. Senin Katil iddiaların varsa Türkiye'de son 6 günde, 5-6 günde gündemi sarstı. Dolayısıyla programlarda seninle ilgili eleştiriler de olması çok özür normal. dilerim. Eftalya Normal. Can diye biri Evet, yazmış. Cenazeye gitmeyen bir adamın lafına mı inanıyorsun? Sana cevap veriyorum Eftalya. Normalde verilmez ama sana evet, cevap vereyim. Ben şimdi kızı katildir diye düşünüyorum. evet, Asistanı da katildir diye düşünüyorum. Bunlara da katil olduğunu söylüyorum. Belki oğlu da olabilir bu işin içinde diyorum. evet, Sonra çıkıp onlarla beraber aynı naaşı, aynı tabutu nasıl taşıyayım? Onlarla beraber nasıl dua edeyim? Sana soruyorum. Her şeyi biliyorsun, yazıyorsun buradan. İfade bile vermeye gitmemiş, polis çağırınca gitmiş. Kendin kafana göre gidip ifade veremiyorsun Eftelya. Bilmiyorsan öğren. Gittin birisinin seni talep etmesi, çağırması lazım. Ben kafama göre geldim polis, karakola geldim ben. Gel benim bir ifademi alsana Güllü olayıyla alakalı diyemiyorsun. Elinde net delil yoksa. Atıyorum cinayeti sen işlemediysen, ben cinayet işledim deyip karakola gidersen alırlar. Ama çat diye alamıyorsun. Orada da senin bilgin olsun. Yani öyle burası Muz Cumhuriyeti değil kafama göre bir şeyler yapamıyorum. Sonrasında şeyler sözleşmesi bu arada dava bakalım. Yorumlarda bazen cevap verelim abi. Kimse Peki, şunu Hı. sormak istiyorum sana. Dün bana kızım dedi ki baba dedi bu yeni düşen videoya önceki gün videonun tamamı düştü ya hani o 2 dakika eksik deniyordu videonun içinde. E, onun seslerini iyice bir kulağına dayayıp hatta kulaklıkla dinler misin dedi. Şimdi Ve dinledim. Kelebek konusu var. Biliyorsun değil mi? Kelebek konusunu evet duymuşsun. Odaya bir kelebek kırıyor. Sen bana demiştin ki bir gece evvel e, annem ne dedin? Annemi atacağım mı dedin? Yok annem atsın. Annemi atayım mı atmayayım mı? Annesine blöf yapıyor kızı dedin. Böyle bir evet ses var orada dedin. Annemi atayım mı atmayayım mı? Annesine Güllü'ye blöf yapıyor. evet. Annem atsın diye ses var. Kelebek odaya bir kelebek giriyor. Kelebekle ilgili konuşuyorlar odada. Annem atsın diyor kızı. Ya o Acaba senin konuşmalar abi çok özür dilerim. O konuşmaların hepsini sordum ben. O evet konuşmaların hepsi birileri tarafından düzenlenmiş sesler. Şimdi gerçek olan konuşmalar Bursa Kriminal'de. Konuşma çıktıktan sonra çünkü o yazışmayı benim sosyal medyacı bile kendine göre düzenlemiş, bana atmış. Şimdi istediğin peki zaman o yazışmayı yapıp düzenleyip atabiliyorsun. Bir. İkincisi torununu soran arkadaşlar var. Torununun o evde olmamasına da o gece şüpheleniyorum. Acaba her gün o evde olan torunu neden o evde yoktu o o gece? kadar çarpıcı bir şey söyledi ki şimdi Ferdi Aydın dostlar. Ferdi Aydın'ı beklerken demin yayına o konuşmanın yapay zeka ile eklenmiş olabileceğini Tabii söylemiştim. tabii. Ferdi Aydın da bu bilgiye, bu kanaate ulaşmış. O kelebek konusunun sonradan eklenmiş
olduğunu söylüyor kendi kanaati olarak. Yani o kelebekle ilgili bir inancın yok senin, değil mi? Odaya bir kelebek girdiği ve Yok, onu ona herkes bir şey kovalarken düzenleyebiliyor. düştüğü şey. Bunu Herkes bir kim şey yapmış olabilir? düzenleyebiliyor. Kim yapmış olabilir bu düzenlemeyi? Ya Kelebek. şöyle, herkes her şey yapıyor ya. Adam dün güllüğü o odanın içine koymuş yapay zekayla. Bir tane de genç bir çocuk koymuş. Güllü'nün şarkısı çalıyor. Genç çocuk da dans ediyor Güllü. Yani bu artık teknoloji ilerlediği için o konuşmaların hepsi gerçek değil. Hiçbirimiz hiçbir şekilde bunlara itimat etmeyelim. O yazışmaların, konuşmaların hepsi sahte. Bir dakika. Ölen Güllü genç çocukla odanın içinde dans ediyor şeklinde bir video mu hazırlamışlar? Şey yapmışlar, yani duygusal bir video hazırlamışlar. Şey, öldüğüyle alakalı değil de Güllü Hanım Ha, kapının arasında birisi ona şey diyor, keşke gitme odaya diyor, gitme. Orada da yazıyor işte, evet. keşke Güllü o odaya, birisi ona deseydi ki o odaya gitme diye. Şimdi yine söylüyorum, evin her yerinde kamera var ama o odada kamera yok. O odaya Güllü'nün çağrılması bende yine şaibe yaratıyor. Yani işin açıkçası, bu arada şık şık diye bir ses var. Bakın, bir tanesi güzel bir yazı yazdım. Met yüzünden her şey. Şu ses. Belki burada bir şey yakıyorlar. Bakın. Burada belki de bir şey yakıyorlardı. Çakmak. Evet, evet, Evet. evet. Yani bakın. Yani e, yasaklı madde. Evet. Onun için Yasaklı şimdi madde. Evet, şöyle abi, bu medya olayında biraz biliyorsunuz herkes farklı bir dil kullanıyor. evet. Herkes de benden sonra benim ifadeler patlayınca herkes benimki de patlasın diye bana dahil olmaya başladı. Biz de bir şey söyleyelim ki herkes bana bir şey söylemeye çalışıyor ama herkes bana ne söylüyor yani? Ben ne söylüyorum mesela? Ne söylüyorum? Baştan söyleyeyim. Ben Güllü abla öldürüldüğünü düşünüyorum. İddia ediyorum. Güllü'nün öldürüldüğünü. Evet, Öldürüldüğünü düşünüyorum. Daha önceden yaşanılanları söylüyorum. Sabıkalı bir kızın olduğunu söylüyorum. Efendime söyleyeyim, bu kızın daha önce buradan intihar ettiğini söylüyorum. Ailesinin, yakınlarının bana verildiği ifade. evet, Yani ben aslında hayali bir şeyler söylemiyorum. Yani yalan olan, evet. saçma sapan olan hiçbir şey söylemiyorum. Mesela bakın, dediniz ki ses kayıtları. Bütün Türkiye bu ses kayıtlarına inanıyor. Ben inanmıyorum. Çünkü ben cahil değilim ki, biliyorum. Yani o ses kayıtlarını düzenleyenler dün benim sosyal medyacı düzenlemiş. Yazışmayla aynısı yapmış. Bir baktım ki demek ki her sosyal medyacı bile düzenleyebiliyor bunu yani. Her şey mümkün. Abi senin kafanın resmini çekiyorum, atıyorum sosyal medyaya. Seni bir filmde oynatıyoruz. Yani bunlar çok zor olmadığı için e, ben inanmıyorum. Şimdi ben şu konudayım. Ben reklam peşinde değilim. Bu arada 5 gündür dükkanım kapalı. Onu da dün birisi çekmiş, Sağlık Bakanı tarafından mühürlenmiş diye. Ya kendimi Hadi canım. öldüreceğim, yemin ediyorum. Hadi canım ya. İnsanlara bak ne tuhaf ya. Abi nereden dükkanın kapalı çektin resmini, oraya mühür koydun, nasıl yaptın? Bir de şöyle Dün, bir şey söyleyeceğim. evet, Evet. dünkü ifaden uzun sürdü mü? Kaç sayfa ifade verdin polise? 7 sayfa abi. 7 sayfa bilgi verdin polise. Hı hı. Şüphelerini anlattın. 7 sayfa tuttu ha. Evet. Ya şimdi şöyle, Güllü halka mal olmuş bir kadın. Evet. Arkadaşlar, yıllar sonra Güllü efsane bir isim olacak. Çünkü biliyorsunuz, ülkede dediğim gibi öldükçe kıymetini biliyoruz. Öldükten sonra kıymetini biliyoruz. Burada tek istediğimiz şey, bir kadının, bir günlünün faili meçhul cinayete gittiğini bilmek istemiyorum. Ya eceliyle öldüğünü bilmek istiyorum, ya katilin olduğunu bilmek istiyorum. Onun için bu çabamız. Evet. Onun Ve için gerçekten Türk halkı çok duyarlı. İnanılmaz kadınlardan mesaj alıyorum. İnanılmaz ablalar neler yazıyorlar. Sana zarar gelir, bak seni öldürür bunlar. Teyzenin biri yazmış, seni öldürür bunlar. Gel Allah benim Allah. evimde, benim evimde kal yavrum. Güvenlidir, ben sana sahip çıkarım. Neler de var. Allah Allah. Halkımız çok duyarlı ya. Halkımız Evet. hakikaten öyle çok şefkatli insanlar. Evet, Allah razı olsun hepsinden ama çok hayır Bakayım. duası alıyorsun bu konuyu bu kadar gündemde tuttuğun için ve üzerine gittiğin için. Polislerin Bakar sana mısınız? Ya şimdi polislerin bazen evet, bazı insanlara da laf anlatıyoruz ama abi, kime laf anlatıyoruz? Kadının biri yazmış, eşinize gelinliği kiralık giydirmiş, siz de aldatıyorsunuz. Allah Allah aşkına, ben şimdi buna laf anlatsan ne olur, anlatmasan ne olur? Yani eşimin gelinliğin kiralık ya da satılık olduğunu nasıl anladım, bir. İkincisi, laf insan olsun diye konuşma, bak burada bir insanın cinayetini konuşuyoruz. Ölmüş ve katilini arıyoruz. Yani
Eşimin gelinliği farz et ki kiralık. Bu arada kiralık değil, seni aydınlatayım. Eşimin teyzesi gelinlikçi. O gelinliği bir ay özellikle diktiler. Binlerce taş var üstünde. Sana gelinlik lazımsa evde yeni duruyor. Verebilirim sana onu vakumlu şekilde. Ama böyle boş boş konuşmayın ki. Yani biz ne konuşuyoruz, sen ne konuşuyorsun? Bir tanesi durmadan yazıyor. Limonata bitti mi? Geçen limonata içiyorum. Susamışım. Tansiyonum inmiş çıkmış. Yazıyorlar içinde vodka mı var abi, niye? Ben böyle bir konuşma yaparken vodka, alkol kullanmıyorum da vodka ile çıkar mıyım? Böyle şeyler söylemeyin ki. Biz de sizi, bazı insanları böyle kayda alalım. Evet. Peki beklediğin bir şey var mı? Yani sana bir yerden yeni bir bilgi gelmesini bekliyor musun? Yeni bir kanıt gelmesini bekliyor musun? Geçen gün Samsun'dan Çıkacak çıkacak. bir bayanı çıkardın ve büyük Evet. ilgi çekti. Yani Güllü'yü çok iyi tanıyan bir bayan çıktı, bildiklerini anlattı. Böyle konuşmaktan çekilen, bugüne kadar ortaya çıkmayan birisi var mı mesela? Bir delil gelecek diyebiliyor musun? Bir kanıt gelecek. Birçok delil gelecek, inanıyorum. Öyle mi? Evet. Evet. Ve bu konu Yani ben aydınlanacak. ben birçok delilin geleceğini düşünüyorum. Çünkü bakacaklar ki beni öldüren yok. Demek ki konuşunca bir şey olmuyor. Allah korusun. Bana bir şey olmadığını görünce insanlar da ifade vermekten çekinmeyecek. Vicdanıyla yüzleşecekler. Güllü Allah ablanın Güllü ablanın naaşıyla yüzleşecekler. Geceleri rüyalarına girecek. Biliyor da konuşmayan insanlar için konuşuyorum. Eğer ki böyle bir şey varsa konuşacaklar yani. Allah korusun. Allah Yeni nur bir içinde yatmayı, Allah nur içinde yatmayı nasip etsin ona. yeni Bütün ölmüşlerimize, bütün Amin. kadınlarımıza da hep beraber sahip çıkacağız. Evet. Bakın ya, camdan atmak ne demek? Affedersiniz, yasaklı maddeler ne demek? Abi kendini bir insan camdan atarsa ben ondan şüphelenirim abi. Kendini atan anasını da atar. Kendisini Doğru mu? kızı Yani kendisini camdan ben atmak ben istemiş. ben atıyorum, bir yerim sivilce çıksa canım acıyor yani. Sen kendini camdan aşağıya atmaya kalkıyorsan ben Evet. şüphelenirim yani, o zaman bana kızmayacaksın. Evet. Diyor ki Ferdi Aydın, Güllü'nün, rahmetlinin patronu, kızı kendisini camdan atmak istemişti. Poliste kaydı var. Kendisini camdan atmak isteyen, intihar Evet. etmek isteyen oradan anasını da atar diyor. Ve inancının devam ettiğini söylüyor bu konuda. Hatta çok daha, kendisi bunu ispat etme konusunda çok daha hırslı Ferdi Aydın. Ferdi Şu an Bey, itiraf eden biri yok arkadaşlar. evet, Yalan haber o da. Şu an herkes videosu izlensin diye prim kasıyor. evet, İnanmayın böyle şeylere. Dikkat edin. Ben sadece Güllü ablanın klibini paylaştım. Zaten diğer resim orada vardı. Sadece klibini paylaştım. O da öldüğü gün dejavu yaşayıp paylaştım. Videom izlensin diye ana sayfaya konuşma yapıp koyabilirim. Siz sakın şeylere inanmayın. Yok katil bulundu yazıyorlar, yazı paylaşıyorlar. Yok öyle bir şey abi. yok öyle. Katil bulunursa direkt basına yansır zaten. Öyle bir şey yok. Katil bulundu. O yazışmaların hiçbirileri ses kayıtları. Günde bana ortalama 5-10 bin kişi ses kaydı atıyor. Dinleyin abi, bulduk katili. İnanmayın kardeşim. Sosyal medyacılar yapıyor. Video Çok izlensin diye. Ben şimdi bir tane video yaptırırım. Atmayın beni derim. Bir atarım 3 milyon izlenir. YouTube'a atarım 5 milyon izlenir. Üstüne bir de para kazanırım. Onun için inanmayın böyle şeylere. Torun neden evde yok? Bence torun işte bu gece cinayet işlenecek diye yok. Bunu iddia ediyorum. vay. Bu çok Yani onun iddialı bir için şey. Bu çok iddialı bir tabii şey. tabii yani ben İlk kez Ferdi Aydın bu konuda ilk kez bir şey, çok çarpıcı bir şeyi torun konusunda ilk kez söyledi, düşüncesini. Bunu bir daha söylesene lütfen. ya şöyle bana soruyorlar, diyorlar ki neden torun evde yoktu? Sizce neden yoktu? 4 yaşında bir çocuk o gece evde cinayet işlendiyse, evde annesi ve ona bakan anneannesi varsa, o zaman evde neden yoktu? Yani gece ne işimiz vardı da çocuk evde yoktu? Kime bıraktık o çocuğu? O zaman Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı hemen dosyaya baksın. Çünkü anne evde, anneanne evde. Çocuğa kim bakıyor? Gece çocuk neredeydi? O zaman Torun bu gece evde cinayet işlenecek diye yoktu diyor. E, Ferdi Aydın, herhalde bir aile büyüğüne bırakmış olabilirler değil mi? yani kime bıraktılarsa artık, ben yani şüphelerim üzerine şüphe diyorum. Bu arada eğer ki ailesinden biri katili değilse, Güllü abla eceliyle düşmüşse, gerçekten evlatları bana teşekkür etmeli. Ben onlardan helallik isterim. Özür dilerim. Eğer ki Güllü abla da eceliyle düşmüşse, onlar da bana şunu söylemeli. Annemizin gerçek dostu senmişsin diye söylemeli. Ben
Yani tek istediğim şey üzülüyorum. Tanıdığım biri. Beni ağır abiler aradı biraz. Arkadaşlarımız, abilerimiz. Ferdi ya işte çok üstüne gidiyorsun falan filan. Dedim ki kardeşim abi ben sana ablana sahip çıkma desem çıkmaz mısın? Siz ablanıza bir şey zarar gelse siz böyle mi davranırsınız dedim. Bozuldu kapattılar. Şimdi bir daha söylüyorum arkadaşlar. Ablanız düşerse, ablanız camdan düşüp parçalanarak ölürse, sırtındaki kemikler birbirine geçip kırılırsa, omurgaları kırılırsa, diz kapakları parçalanırsa siz çıkıp konuşmaz mısınız? Ben de çıkıp konuşuyorum. Ee, reklam Arama. yapmıyoruz, şov yapmıyoruz. Üst mi aradılar bu ağır abiler? Yani bunlar Ya boş ver üstelim başın ağrır falan. Başım ağrısın abi benim başım aratan mı ağrır. var? Hı? Aratan mı var seni? Bilmiyorum yani belki Şimdi iyi sana bir niyetle de söylemiş sorduğumuz zaman olabilirim. Ferdi, sana ben geçen gün de sormuştum galiba, tehdit alıyor musun diye, almıyorum demiştin. Ama bu da bir yerde bir gözdağı değil mi Ferdi? Ya şimdi şöyle söyleyeyim abi. Beni tanıyan herkes bilir. Abi dediklerim de bilir. Benim öyle bir korkum yok. En fazla seviyorsam sen de bana kızsan ses çıkartmam. Çünkü abim yaşındasın. Benden de çok her şeyi fazla bilirsin. Ama Estağfurullah. ama kimseden öyle bir korkumuz yok. Hı hı. Birini tehdit edebilecek herkese de hodri meydan. Her gün aynı evden, aynı adresten, aynı yere gidiyorum. Hı hı. Evimin kapısında görüşebiliriz. Yani öyle bir sıkıntımız yok. Şunu söylüyorum sadece. Evet. Bu bir cinayet arkadaşlar. Bu için çok başka şeyler yapabiliriz. Yani çok küçük mevlalara 3-5 tane ünlü getirip basını çağırıp bu geceki açılışta Ferdi Aydın şov yaptı diye bir şov yapabilirim. Sadece 100 bin, 200 bin TL'ye yapabilirim bunu. Onun için ben şovun nasıl yapılacağını biliyorum arkadaşlar. Ölmüş bir kadının, parçalanmış bir kadının cesedi üzerinden şov olmaz. Olmaz. Dediğim gibi 60 gün sonra çocuğum doğacak. Allah nasip etmez. Onun için şovun nasıl yapılacağını, neyin nasıl yapılacağını ben iyi bilirim. Eksik kelime konuşmam, yanlış kelime konuşmam. Bilmediğim hiçbir şeyde de kimsenin günahına girmem. Zaten dikkat ediyorsanız her şeyimde net söylüyorum. Eğer ki katil değillerse ben o evlatların da ayaklarının altını öper. Af dilerim, beni hakkınızı bana helal edin. Annenizi çok sevdiğim için sizin günahınıza girdim. Derim onlar kabul eder etmez sorun yok. Güllü ablanın da her gün duacısı olurum. Ablam elimden geleni yaptım diye. Yani burada kötü bir şey yok arkadaşlar. 2 ay sonra baba olacaksın öyle mi Ferdi? İnşallah. İnşallah abi. Allah herkese İzin nasip verirse. etsin. Zaten Allah izin verirse. zaten 2 çocuğum daha var. 3. geliyor inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Sevgili Ferdi kardeşim, peki sonra karakoldan ayrıldın ifadeden sonra ve senin duyduğun ama bize şimdilik anlatmak istemediğin e, bir şey var mı? Yani bu Ya konuda sadece tek ilginç bildiğim bir şey ne biliyor musun gelişme. abi? En az 20 kişilik bir ekip var. Evet. 20 kişilik sürekli medya üzerinden tabii ki devlet kanallarında bunu yapamazlar. Devletimiz dinlemez bile böyle konularda. Hı hı. Medya üzerinden kanallara bağlanarak şimdi herkes herkesi tanıyor tamam mı? Mesela televizyon programı sunan herkesle benim en az 50 tane ortak arkadaşım var. Bir Evet. şekilde televizyona bağlanıyorlar ve hep konuyu kapatalım. Ferdi Bey reklam yapıyor ya da Ferdi Bey iftira atıyor. Lütfen konuyu kapatalım diyenler var. Ya nereden biliyorsunuz iftira attım arkadaşım çıkacak. Bakacağız el mi yaman bey mi yaman. Benim söylediğim hiçbir şey bu arada yalan değil. Tek bölüm iddia ettiğim bölüm cinayet olmasının olduğunu düşünüyorum. Geri kalan söylediğim her şeyin altına imza atarım. Ben cahil miyim bunları konuşuyorum. Yarın bana devlet dese ki ya kardeşim sen bu kıza niye böyle dedin? Buyurun diyeceğim. Adli makamlardan bakın yalan mı? Doğru. Peki o zaman Güllü'nün vefatından büyük bir şey var. Nemalanacak bir durum var ki bu kadar insanlar bu ortaya çıkmasın. Nasıl Ya şimdi öldürüldü, kim herkes öldüğü birbirini... ortaya çıkmasın diye. Yani bu kadının gizli bir serveti mi var, bir hazinesi mi var bir Ya yerde? şöyle Oradan servetinden pay öte vaat edildi. şimdi Bazı herkes kişilere. birbiriyle arkadaşlık yapmış oturmuşlar. Biliyorum ben Güllü'nün arkasından neler konuştuklarını. Evet. Kenarlarda fıs fıs fıs. Şimdi herkes vasıfsız, vizyonsuz. Çoğu mesela menajer çıkıyor Erhan Arı. Konuşma yapıyor. Diyor ki işte Güllü suçsuzdur. Çaktırmadan da bana top atıyor. Şov yapıyormuş gibi. Erhan abi en az 15 kere 500 lira 1000 lira açlık isteyen adamsın sen. Onun için
Şovu ben yapmıyorum. Sen 5.000 lira almak için 7 saat boyunca Güllü ablanın sırtından 5.000 borç alacağım diye arkasından dolanan bir kadın adamsın. Annesine anne diyordum. Benim annem anne derdi diyorsun. Allah rahmet etsin annelerinize. Ama Menajer sen Erman'dan bahsediyorsun. sen Evet. ama sen şimdi bak, ben isim veriyorum. Sen ama şimdi çıkıp ablam araştırılsın tabii ki. Ferdi de haklıdır. Çocukları da evladıdır demen gerekirken konuyu kapatmaya çalışıyorsun. Bu da sana yakışmıyor. Erhan abi, bu konuların yarısını sen bana anlattın. İlk Deniz'le Güllü ablanın yakınlığını bana sen anlattın. Şimdi çıkıp burada kenara çekilirsen, burada kenara çekilip konuyu da kapatmaya çalışsan, neyinden korkuyorsun diye adama sorarlar. 10 yıl önceki olayından mı korkuyorsun Erhan abi? Çiğdem seni bununla mı tehdit ediyor? Daha konuşurum. Kimse hiçbir şeyden çekinmesin abi. Bu iş için ceza yatılması gerekiyorsa da yatarım. Hiç sorun yok. Hı hı. Onun için benim öyle bir korkum yok. E, Ne gerekiyorsa onu söyleyeceğim. Ferdi Kimse Bey, de evet. şov ben değil. Herkes şov yapıyor. Kimse şov yapmasın. Bana yükleniyorlar ki. Şimdi abi, söyleme sayıp 3 Evet. günde Instagram sayfama, sosyal medyama giren kişi sayısı 10 milyonu geçti. Şu an Geçer. dün bir televizyon kanalına gittim. Kızım dedim, yeter, bıktırdın beni dedim. Sabahtan beri 30 kere arıyorsun. Dedi ki abi açık olayım, 4 katı 5 katı izleniyoruz sen konuştuğun dakikalarda. Yani şimdi ben Doğrudur. keyif bir şey yapmıyorum ki. Dün ben karakola gittiğimde isteseydim 100 kişiyi çağırdım oraya, basın. 100 Tabii kişi. tabii. Kapıda 100 kişiyle dediğin gibi bir sürü insanla röportaj yapardın. Bir sürü beklerdi ve ben tek bir kanalla çıksaydım, tek bir kanal üzerinden gitseydim, tek bir kanal üzerinden nemalanabilirdim. Ama benim öyle bir şov mu falan filan değil. Bir an önce hedefe gitmek istiyorum. Savcı görsün, bakan bey görsün, emniyet Evet. müdürü. Evet Şimdi bakın, gördüler, çağırdılar. Allah'ın izniyle suçlu varsa bulunsun, suçlu yoksa yapacak bir şey yok. Yani mağazalardan çıkarken bazen evet. poşetimiz ötüyor, ne yapıyorlar? Gelip poşete bakıyorlar. Kızıyor muyuz? Kızmıyoruz. Niye kızmıyoruz? Tabii tabii Çünkü tabii. kontrol ediyor. O zaman mağazada bizi Evet. cırt diye öttü mü, mağazacı kontrole gelince dövelim onu. Ne Olmaz öyle yapıyoruz? şey değil mi? Evet. Evet. Burada biri ölmüşse ben de işin içindeyim. Merak Evet. ediyorum. Bakmak istiyorum. Evladım diyen bir kadındı çünkü. Beraber ekmek yediğiniz, bir sene boyunca iş yaptığınız, her hafta sahnende çıkıp senden ekmek yiyen bir kadındı. Çünkü onu Evet. sahipleniyorsun. Sen düzgün bir insansın Ferdi Aydın. Evet. Canını sıkma güzel kardeşim. Beni tercih ettiğin için, bütün bu ilginç bilgileri benimle paylaştığın için de çok teşekkür ediyorum Allah sana. razı olsun abi. Başından, Hiç başından kimsenin beri. söylediklerine inanmasın. Evet. Herkes korkuyor, herkes çekiniyor. Videolara, konuşmalara, bilmem nelere inanmayın. Bizim tek istediğimiz şey, katil varsa katilin bulunması arkadaşlar. Doğru. Söylediğim her şeyin arkasındayım. Güllü ablayı da ben fark ettim ki kimse sevmiyormuş. Sadece hayranları ve sizler. Abi, aldığım hayır duaları yeter bana. Tabii canım. Her şeyim gitse o dualarla tekrar var olurum. Onun için öyle bir korkum yok. Ee, Destanlar yazan yaşlı kadınlar var. Böyle yazmışlar, var ya, oğlum, Evet. evlat, bundan sonra sen benim Tabii ya. evladımsın. Kızının numarasını vermiş kadın. Kızım ağır ceza avukatı, lütfen senin dosyana baksın. Bir Ya, sürü ya, avukat, bir ya. sürü avukat. WhatsApp'ım, telefonum, her yerim avukat doldu. Bedava dosyaya bakalım. Sana destek verelim. Lütfen Ne güzel. makaleler. Ne güzel. Hocam, herkes her şeyi yapmak istiyor. Lokma dağıtmak istiyorlar, yemek dağıtmak istiyorlar. Ne yapalım, siz ilgilenin. Arkadaşlar, ben hiçbir konu içerisinde olamam. Tek istediğim şey, Güllü ablanın katili varsa katilin bulunması. Avukat lazım olursa paramla tutacağım. En kralı kimse onu da tutacağım. Bir şirketse onu da tutacağım. Hiç sıkıntı yok. Konunun takipçisiyiz. Ben adam satmam. Devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Ferdi Aydın, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Halk adına, kamuoyu adına bu çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sen dürüst adamsın, doğru adamsın. Allah'a Çok emanet olun teşekkür ederim. abi. Sağ olun. Tamam, Görüşmek üzere. görüşmek Sağ ol. üzere. Sağ ol. Sevgiler. Dostlar, Ferdi Aydın'ı konuk aldık bir kez daha. Anlattığı çok çarpıcı ayrıntılar vardı. Bu konuştuğumuz konuları biraz sonra YouTube'a yükleyeceğim. Bilal Özcan TV YouTube kanalımdan sonradan katılan arkadaşlar, geç gelen arkadaşlar izleyebilirler. Görüşmek üzere inşallah. Canlı yayınlarımız devam edecek. Sevgiler, saygılar.